Aynı emek vermek gibidir bileşik etki. Sokaktan aldığınız bir kediyi düşünün. Evinize geldi, ilk gün sizden çok çekinir. Bir lokma bile yemek yiyeceği zaman korkusundan tir tir titrer. Ama onunla zaman geçirdikten sonra, belirli zamandan sonra sizden ayrılmak bile istemez. Aynı bileşik faiz de böyledir. Zaman ister, sabır ister, emek ister ama sonunda o ödülü mutlaka avucunuza sayar. O yüzden kendi kendinize bunu mutlaka sorun. Ben deyin 5 yıl boyunca bir hisseyi elimde tutabilir miyim acaba? Fiyat isterse düşsün, endişelenmeden o hissede kalabilir miyim? Ben şirkete inanırım, şirketin değerine güvenirim. Onun yaptığı stratejileri izlerim. Onun içsel değerini hesaplarım. Onun istikrarlı büyümesini takip ederim. Ben önümdeki plana güvenirim mi dersiniz? Yoksa küçük olsun, bugün olsun diye mi düşünürsünüz? Bugün günümüz koşullarına baktığınızda birçok büyük yatırımcıyı yapan şey uzun vade projeksiyonlarının doğru çalışmasıdır. Warren Buffett 1988'de Coca-Cola'ya yatırım yaptığında ve yıllar boyunca %5'ten fazla doğru düzgün gelir elde etmediğinde birçok insan için başarısız sayılabilirdi. Oysa kendisi gerekli bütün hesaplamaları yapmıştı. Bir şirkette olması gereken temel değerlerin, analizlerin, yönetim sistemlerinin, yani yatırımcının bakması gereken tüm değerlere bakmış ve kendi içerisinde Coca-Cola'ya bir değer atfetmişti. Ve hedefi şuydu: bugün aldığım değer artı temettüler artı şirketin ulaşacağı nihai fiyat. Gerçekten de dediği gibi oldu. Warren Buffett o gün doğru bir projeksiyon çizdi. Doğru şirketi seçti, doğru zamanda doğru fiyattan satın aldı. Ve bugün biz ona akıllı yatırımcı diyorsak, işte bunun nedeni uzun vadeli düşünebilme kabiliyeti, uzun vadeli düşünme takıntısından ileri gelir. O hep işe şöyle bakıyor. Eğer diyor bir hisseyi sonsuza kadar tutmayı düşünmüyorsanız o hisseyi almayın. Burada söyleminin amacı hisseyi satmayın demek değil arkadaşlar. O hisseye gerçekten güvenerek talip olun demek. Yani burada aslında bir üçüncü takıntı devreye giriyor. Araştırmaya dayalı bilgi. Çünkü yatırım dünyası parayla değil, bilgiyle dönüyor. Çünkü rastgele aldığınız her karar mutlaka kayıpla sonuçlanıyor. Siz eğer bir hisseye sahip olmak istiyorsanız aynı Warren Buffett gibi o hisseyi tanımak zorundasınız. O şirketi bilmek zorundasınız. Eğer siz bugüne kadar aldığınız hisselere baktığınızda gerçekten o şirketin tam olarak ne iş yaptığını biliyor muydunuz? Yoksa sadece bir arkadaşınızın tavsiyesine ya da ne bileyim Twitter'da birilerinin bu şirket çok değerlenecek, harika büyüyecek demesine göre mi hareket ettiniz? Bunu neden soruyorum? Eğer yanıtınız ikinci ise maalesef sizin uzun vadeli bakış takıntınız yok ve siz bir yatırım gurusu olamazsınız. Ve bu da sizi uzun vadeli kazançlı olma ihtimalinden geri bırakır. Ayrıca bir finansal tabloya baktığınızda net kar artışı var mı? Borç öz sermaye oranı nasıl? Nakit akışları pozitif mi? Finansman akışları nasıl? Borç akışları nasıl? Yatırım nakit akışları nasıl? İşte siz bu sorulara yanıt verebiliyorsanız siz o şirketi anlamışsınızdır demektir. Bir şirketi incelemeden satın almak aslında bilmediğiniz bir yemeği sadece görüntüsünden seçmek gibidir. Evet, masanıza geldiğinde belki görünüş hoşunuza gidebilir. Ama bu onu yemek isteyeceğiniz anlamına gelmez. Eğer bir yatırım gurusu olabilmek istiyorsanız mutlaka veriye dayalı kararlar alan yatırımcı olmayı öğrenmeniz lazım. Bunun için de az önce bahsettiğim gibi temel analiz yapmayı öğrenin. Mutlaka sektörü öğrenin. Yani hangi hisseye yatırım yaptıysanız o sektörü öğrenin. Sektörün trendlerini mutlaka takip edin. O sektörün içerisinde o şirketle alakalı onun yönetim ekibiymiş, çıkacak haberlermiş, işte ürün lansmanıymış, işte yeni bir yerde bir yatırım mı kuracakmış. Yani incine cicine kadar şirketle alakalı bütün bilgiye hakim olun. Bu arada kastım dedikodular değil arkadaşlar, veri. Çünkü eğer yatırımınızı bilgiye dayandırmazsanız aynı bir yolculuğa çıkmış ama nereye gideceğini bilemeyen afallamış insanlar halinde olursunuz. Ve nereye gittiğinizi bilmiyorsanız da kaybolmanız
kaçınılmazdır. En büyük gücümüz bilgimiz arkadaşlar. Bildiğimiz sürece varız, bildiğimiz sürece cesaretimiz var, bildiğimiz sürece korkaklıktan uzağız. Bu bilgi bizi nereye sürüklüyor? Aslında 4. önemli takıntıya sürüklüyor. Psikolojik disiplin ve sabır. Çünkü bilmediğimiz zaman aslında en büyük düşmanlığı kendimiz yapıyoruz. Bilmediklerimiz bizde korkular ve kaygılara neden oluyor. Ve bunlar da yanlış zamanda yanlış işler yaparak kayba uğramamıza ve uzun vadede piyasadan kaçmamıza neden oluyor. Yıllar içerisinde piyasada var olan birçok yatırımcıya sorduğunuzda size aynı şeyi söyler. En büyük zorluk ne portföy yapmak, ne yatırım aracı almak, ne de beklemek değil der. En büyük zorluk piyasa dalgalanmaları sırasında yaşadığımız kişisel duygularımızdır der. En büyük pişmanlıklarımız da bunun sonucunda yaptığımız panik satışlarımız ya da hırsla yaptığımız sonradan onlarca kere pişmanlık duyduğumuz saçma sapan alımlarımız der. Aynı yatırımda psikoloji bir gemiyi yönetmek gibidir arkadaşlar. Eğer kaptan sakinse o gemi o limana ulaşır. Yoksa aynı 2020 yılı pandemi dönemi gibi o dönem piyasa %30 düştüğünde birçok yatırımcı panikle ne yaptı? Hisselerini sattı. Az mı? %30 kayıp. Telafisi için %60 kazanması lazım. Ama ne yaptı? Sattı. Ne olacak? Pandemi sonsuza kadar mı sürecek? Hayır. Sürdü. Ne kadar sürdü? 2 yıl sürdü, 3 yıl sürdü. Peki bu süreçte sabırla kalan, hisselerini elinde tutan ne yaptı? 1 yıl içinde tamı tamına yatırımlarını %50 arttırdı. Şimdi sıra sizde. Sorun bakalım kendinize. Son 1 ayda portföyünüze kaç kez baktınız? Piyasa düştüğü an ne hissettiniz? Paniklediniz mi? Ki biliyorsunuz son 1 senedir bizim piyasalar inanılmaz derecede korkunç. Eğer bu süreçte yaptığım ilk şey hemen o hisseyi elden çıkarmaktı diyorsanız ve bir yatırım gurusu olmaya kararlıysanız yapmanız gereken en önemli şey psikolojik olarak disipline ihtiyacınız olduğunu anlamak. Çünkü ancak ve ancak disiplinli bir yatırımcı olabilirseniz fırtınayı atlatır, yeni güzel güneşli günlere yelken açabilirsiniz. Peki şunu sorabilirsiniz. Peki neden bu kadar panik yapıyorum? Yani ne yapsam bu paniği engelleyebilirim? Bu 3. temel takıntıya dönüyor. Eğer bilginiz eksikse, veriye dayalı kararlar almak yerine duyduklarınızla hareket ediyorsanız işte burada panik devreye giriyor. Bunun için danışanlarıma önerdiğim çok temel şeyler var. Size de önerebilirim. Bir kere öncelikle bir planınız olsun arkadaşlar. Her hisse için hangi fiyattan aldığınızı bilin. Hangi fiyata satacağınızı bilin. Hangi fiyattan aldığınızı bilin derken bunu bilmiyorsunuz anlamında söylemiyorum. Yani şirketin kendi içsel değerine göre bu fiyat pahalı mı, ucuz mu? Doğru zamanda doğru fiyattan mı aldınız yoksa yanlış zamanda yüksek fiyattan mı aldınız? O yüzden aldığınız fiyatı bilmek çok önemli. Şimdi gelelim satacağınız fiyatı bilmeye. Bir şirket hakkında bir projeksiyon yaptınız. Şu kadar sürede şirketin değerinin şu olacağını düşünüyorum. Bunu da hisse miktarına böldüm. Muhtemelen hissesi işte bu noktaya kadar gelecek diye planladınız. Şimdi siz bu planı yaptığınız anda sizin psikolojik olarak strese girme ihtimaliniz var mı? Yok. Çünkü neye dayanıyorsunuz? Yani psikolojik disiplininiz, dayanıklılığınız neye dayanıyor? Veriye dayanıyor. Kendi planınıza dayanıyor. O yüzden hep söylüyorum. Bir hisseyi 120 TL'ye aldım. Niye aldım? Doğru şekilde mi aldım? Doğru zamanda mı aldım? Bunu bilin. Ne zaman satacağım? 150 lira olduğunda satacağım. Bu 150 lirayı neye göre belirledim? Şirketin gerçek değerine göre belirledim. İstediğim projeksiyonda şirketin gerçek değerinde hisse fiyatı bu olacak. Buna göre belirledim ve bunda ne yapacağım? Satacağım. Aradaki hikayeler sizi ilgilendiriyor mu? Şirketi tabii ki devamlı yani sizin planınız doğrultusunda doğru hareket ediyor mu etmiyor mu şeklinde takip etmenin dışında ilgilendirmiyor. Bu iş aslında parayı yönetmekten öte duyguları yönetmekle alakalı. Çünkü hepimiz piyasa yükselirken aşırı iyimser oluruz. Sanki sonsuza kadar yükselecekmiş gibi gelir. Gözümüz o trendleri çizerken hep yukarı doğru çizer. Tam tersi kriz dönemlerinde ise hiç yok yere bile paniğe kapılabiliriz. En küçük hareketten çok olumsuz hikayeler, senaryolar uydurabiliriz. Ve genelde o trendleri gözümüz hep aşağı doğru görür. Beklentilerimize göre de
hisseyi fiyatlarız, ya değerinden pahalıya alırız ya da almamamız gereken bir dönemde satın alırız. O yüzden burada doğru olan hedefe odaklanmak. Bunun için de piyasa iyiymiş, piyasa kötüymüş değil. Ben ne alacağım, neyi planlıyorum, ne istiyorum, ne olduğunda bu hisseyi elden çıkaracağım şeklinde planlı olmanız ve duygularınızı yönetebiliyor olmanız gerekiyor. İşte tüm bunları yaptığınızda siz uzun vadeli perspektiften bakan bir yatırımcı olabiliyorsunuz. Paniklemiyorsunuz, böylece de gemiyi batırmıyorsunuz. Bir de üstüne üstlük her dalgayı geminin yolundaki bir normal bir hareket gibi gördüğünüz için de o dalgalar sizi etkilemiyor. Hatta bu iniş çıkışları yolculuğunuzda sizi hızlandıracak birer fırsat olarak bile görebiliyorsunuz. Bu videoda hep beraber yatırım gurusu olmanın 4 temel kuralını ele aldık. 1. Sermayeyi koruduk. Kazanç fırsatlarını canlı tuttuk. 2. Uzun vadeli düşündük. Bileşik kazancın gücünü anladık. 3. Artık sadece ve sadece veriye yani bilgiye dayalı kararlar alacağımızın kararını verdik ve tüm kontrolü elimize aldık. 4'te doğru bir planla psikolojik sağlamlığımızı ve disiplinimizi oluşturarak piyasada dimdik durabilmeyi öğrendik. Şimdi sıra sizde. Siz bu anlattığım 4 kuralın kaçına uyuyorsunuz? Bunlar okey ama bunlarda geliştirmem gereken şeyler var dediğiniz neler? Ya da daha önce geliştirdim, bunları yaptım dediğiniz deneyimleriniz var mı? Lütfen bizimle ve herkesle paylaşın. Richfluencer olmak böyle bir şey. Zenginliğimizi herkesle paylaşıyoruz. Hele bilgi zenginliğini kimseden sakınmıyoruz. Ayrıca da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda nelerden bahsetmemi istiyorsanız onları da mutlaka yorumlarda yazın. Aynı bugün olduğu gibi bu kadar özenle beni takip eden, dakika dakika ne söylediğimin farkında olarak yorum yapan takipçilerimin tabii ki hiçbir isteğini kırmayacağım. Bir bakmışsınız bir sonraki videoda sizin sorunuzun cevabını almışsınız. Bir bakmışsınız bir sonraki videoda sizin için olmuş.